Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size barbar build'ini paylaşacağım. Güzel bir build'tir. Ama şöyle bir sorun var. Ben bu build'i tam olarak yapamadım. Çünkü tavlamam eksik. Tavlamam eksik olduğu için ben yaklaşık bir gün boyunca, gerçek söylüyorum bunu, bu haritadaki her şeyi yaptım. Dungeon'lar döndüm, fısıltı ağacı yaptım. Her şeyi yaptım tavlamayı düşürebilmek için, ama tavlamam düşmedi arkadaşlar. O yüzden sizlere zaten site linkini paylaşacağım. Ekstradan videoda da göstereceğim bu build'i. Ondan sonra o şekilde yaparsanız çok güzel olur. Zaten sizlere de mantığını anlatacağım. Ondan dolayı da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi ben bu build'i neden yapamadım? Normalde kademem 28 falan, çok iyi hasarım var ama şimdi tavlamada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Tavlamada demeyeyim de yetenek ağacında şöyle bir özellik var. Canlandırıcı hiddet özelliği. Normalde bunun tavlaması da var arkadaşlar ama ben düşüremedim. Şimdi bunu tavlaması olduğu sürece siz bunu zırha basıyorsunuz, tamam mı? Şöyle tavlamaya gelelim. Şu fayda da burada gözükmesi lazım. Tavlaması olmadığı için bende gözükmüyor ve zırha atamıyorum. Ondan dolayı da size tam olarak bu build'i yapamadım. Ama dediğim gibi sizlere hem videoda hem de Paragon ağacı örnek veriyorum sitede sizlere hepsini göstereceğim, anlatacağım. Aşağıya da linkini bırakacağım. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü o tavlama sizde %100 vardır barbar oynayanlarda. Neyse, şimdi öncelikle şu kendi yaptığımı bir göstereyim. Ve bir sonraki göstereceğim şey tabii ki de bir üst kademe hasarı daha iyi, daha yükselmiş bir hali olacak. Onu anlatacağım. Bu benim normal yaptığım. Hani o tavlamayı bulabilseydim o en üst kademeyi yapacaktım ama tavlamayı bulamadım. İnanın bir gün uğraştım, düşmedi yani. Şimdi şöyle boss gelsin. Bu build'in ortalama hasarı şöyle 14 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 23 milyon o civarda vuruyoruz. Böyle seri seri vuruyoruz yalnız arkadaşlar. Bu seriliği asla bozmuyoruz. Build bu. Güzel build. Hatta şöyle, özür dilerim. Şöyle çoklu var mı hocam? Normal çoklu yapsak. Aynen. Şimdi bak, bu build çok güzel build. Zaten yayında herkes gördü. Damage'i, seriliği, hasarı çok güzel bu build arkadaşlar. Çok seri de zindan dönersiniz. Tier 8'i, Tier 7'yi, cehennem ordularına rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim, size bu build'i göstereyim ben. Şurada şey yaptım zaten. Ekranda da gözüküyor mu? Gözüküyor. Şöyle, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum şimdi. Şimdi build bu. Bitmiş hali bu şekilde damage vuracaksınız. Aşırı güç hasarıyla destekliyoruz arkadaşlar. Aşırı güç hasarı build'idir. Onu da öncelikle söyleyeyim. Böyle 3 milyar, artık ne hasarsa bu, o hasarları rahat bir şekilde vuruyorsunuz. Bu adam kritik vuruşları kapatmış. Sadece aşırı güç hasar damage'lerini açmış. Ondan dolayı e, sadece aşırı güç hasar damage'i gösteriyor. Artı Hota'dan da hasar stekliyor. Zaten ben onu size anlatırken hepsini anlatacağım arkadaşlar. Kombosunu falan vesairesini. Bu şekilde işte 3 milyar damage'ler vurabiliyorsunuz. İşte artılarınız vesaireniz daha iyi olursa daha yüksek damage'lere çıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu linki zaten aşağıya bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bu kaskı kullanıyoruz. Bu kaskı kullanmamızın sebebi, kaynak maliyeti olan beceriler 15x arttırılmış hasar verir ve kaynağı azaltıyor arkadaşlar. Yani biz bu işte ölümcül darbeyi kaynak azalttığı için, o yüzden buradan ekstradan %15 hasar alıyoruz. Zırhımızda ise bak, dediğim canlandırıcı öfke arkadaşlar. Buna tavlama olarak kesinlikle getirin. Eğer buna tavlama getirmezseniz ve şu aspekti de atmazsanız bu build'in manası biter. Manasız kalırsınız, onu söylüyorum. Bu neyi stekliyor onu açıklayayım sizlere.
Burada diyor ki işte 100 hiddet harcadığında maksimum canınızın bilmem 3K'sını kadar iyileşin diyor. Bunun kademesini yükseltiyorsunuz. 6-7. kademe yapıyorsunuz. Sonra burada da diyor ki aspekte canınız her %20 iyileştiğinde %40 birincil kaynak kazanın. Yani bizim burada manamızı bu aspekt ve buradaki pasifle sağlıyoruz arkadaşlar. Bunun kademesi 7 olacak ve bu aspekti de yüzeye attınız mı mananız bitmeyecek arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Mananın toplama mantığı bu. O yüzden zırha bu canlandırıcı öfkeyi kesinlikle getirmeniz lazım. Tamam. Ondan sonra işte bu aspekt olarak silah becerileri ek şarja sahiptir. Bir düşmana silah ustası ile vurmak, hasar vermek onu sersemletir. Ya yüzde işte bilmem %55 ihtimalle sersemletiyor arkadaşlar. Silah ustası bu da zaten silah ustalığı becerimiz. Eldivenimizde ise temel beceri yani çekirdek beceriler HOTA. Burada HOTA'yı destekliyoruz arkadaşlar. HOTA'yla da stack yapacağız. Onu da göstereceğim sizlere. İşte saldırı hızı maksimum can, işte çılgınlık sırasında hasar, deprem süresi. Ondan sonra aspekt ise %10 arttırılmış hasar veriyoruz. Tibalt kullanıyoruz hasar için. Ayakkabımızda bu. Ayakkabı niye bunu kullanıyoruz? Arkadaşlar ultimizi sürekli kullanabilelim diye. Bu ayakkabıyla sürekli ulti basa basa oynayacaksınız. Bu çekiç kesinlikle olması lazım. Gürüz mü diyeyim artık? Gürüz dersem daha mantıklı. Bu gürüz kesinlikle olması lazım. Ölümcül darbe artı 16 veriyor. Hatta şurada göstereyim. Gürüz bu arkadaşlar. Bu gürüz kesinlikle bulun. Bu gürsüz olmaz build, onu söyleyeyim. Çünkü bu gürüz sağlıyor. Arkaya doğru sağlıyor. Bak bu dümdüz ateş gibi gidiyor ya. Bu gürüzü taktığınız zaman böyle arkaya iyice gidecek. Siz söyleyin. Yayılarak gidecek. O yüzden bu gürüz kesinlikle takacaksınız. Ondan sonra burada da ise 3. bıçak var. Arkadaşlar bu bıçak silah ustalığı becerileri artık çekirdek yetenekleri oluyor. Ve çekirdek yetenekleri olduğu için bu normalde yeteneği ya, özür dilerim, burada silah ustalığı yeteneği normalde bekleme süresi olması gerekiyor. Ama biz bu silah sayesinde bu silah ustalığı yetenekleri artık çekirdek yeteneği olarak sayılır oluyor ve manadan yiyor ve sürekli kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bu silah olmadan da bu build olmaz. Bu silahı da kesinlikle takın. En son hepsinin nerede düştüğünü sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dombringer'ımız var. Yine hayatta kalmak için. Grandfather zaten olmazsa olmazımız. Yüzüğümüz zaten dediğim gibi %20 can iyileştiğimiz zaman birincil kaynak kazanıyoruz ve çılgınlık sırasında hasar. Ekstra saldırı hızı, can, hasar. Burada Kızıl Öfke yüzüğü, burada yine hasarımızı arttırmak için. Burada da aşırı güç hasarını stacklemek için bu kolye kesinlikle lazım arkadaşlar. Aşırı güç hasarını stackliyoruz burada ve aşırı güç hasarı vuruyoruz her mana harcadığımızda. Şuradaki ise uzmanlığımız ise çift el balta uzmanlığı olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaparsınız. Ondan sonra ekstradan yetenek ağacında zaten ekstra söyleyecek bir şey yok. Ama dediğim gibi şu pasif kesinlikle 7. kademe olması lazım. Bunu 7. kademi kesinlikle yapın tavlamayla beraber. Paragon'da zaten Paragon'u direkt atın arkadaşlar. Hani biliyorsunuz ben barbar konusunda biraz. Aramız iyi değil. Glifimiz bu kritik vuruş hasarı. İkinci sayfada ise bir düşmanı savunmasız hale getirince hasar veriyoruz. Glif ise savunmasız düşmanlara hasar azaltma kazanıyoruz. Burada da diken, kanayan düşmanlara ekstradan hasar vermemizi sağlayan bu arkadaşlar. Burada zaten yetenek ağacında yetenek ağacında zaten buradaki diken açık oluyor arkadaşlar. Burada da diyor ki diken yani düşman bize vurunca kanama hasarı alıyor ve buradaki Paragon'da da yine aynı şekilde kanama hasarı, yani bir düşmana, kanayan bir düşmana
Ekstradan hasar verme pasifimiz de açık zaten. Bunu buradan da stackliyoruz arkadaşlar. Burada yine harcadığınız her 75 öfke için güçlendirme kazanıyoruz. Gözlerle yani çite silahlarla fazladan hasar ve alttaki özelliği ise fazladan aşırı güç hasarı veriyoruz. Burada işte öfkeye dönme, kritik vuruş ve saldırı hızımızı yükseltiyor. Burada yine bir bağırma becerisi kullanımda onun bekleme süresini azaltıyoruz. Burada yine aşırı güç hasarı alıyoruz arkadaşlar. İki elle kullanılan silahlarda yine aynı şekilde fazladan hasar veriyor arkadaşlar. Paragon'da bu şekilde. Dediğim gibi ben bu siteyi direkt aşağıya linkini bırakacağım. Belki bak, belki size şu üstteki gelebilir. O yüzden buradan kontrol edin arkadaşlar. Burada daha fazla hasar Tibalt yazıyor. Onu seçin. Çünkü karıştırmayın. Build bu şekilde. Hasarı güzel bu build'dir. Çok seri build'dir. Ve zevkli bu build'dir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle seri seri vurabilirsiniz. Gerçekten güzel build. Ben sevdim. Böyle alan hasarlı mükemmel şekilde yok edebiliyorsunuz. Ekstra anlatmadığım bir şey yok. Şöyle bakayım. Ekstra anlatmadığım bir şey yok arkadaşlar. Ve yetenek ağacını zaten şey yaptık. Örnek paragon. Tamam. Build bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel bu build. Çoğu kişi istiyordu. Ben elimden geldiği kadar, anlatabildiğim kadar, barbarı bildiğim kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu build'i yaparsanız rahat 1 milyar damage rahat vurursunuz. Üstü de zaten öne açık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok kısa bir video oldu build anlatımı için ama dediğim gibi barbar konusunda yani biraz yabancı olduğum için kısa ve özet bir şekilde asıl önemli olan yerlerini anlatmaya çalıştım sizlere ve elimden geldiği kadar da anlattığımı düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.